Kapkaranlık bir oda, bir sessizlik hakim ama doğaüstü bir sessizlik bu. Ardından kapı ağır ağır açılıyor, adımlar yankılanıyor. Bir Rus araştırmacı içeri giriyor. Gözleri içeride canlı ve sağlıklı insan denekleri görmeyi bekliyor. Ama karşılaştığı manzara beklentinin çok, çok ötesinde. Oda bir tür cehennemin parçası gibi. Çığlıklar duvarlara çarpıp yankılanıyor. Yerde parçalanmış ve içi boşaltılmış bir ceset yatıyor. Odanın tamamı bir kaosun içinden geçmiş gibi. Hayatta kalanlar mı? Onlar da kurtulmuş sayılmaz. Kolları, bacakları paramparça, parmak uçlarında kemikler açıkta, yüzleri derilerinden soyulmuş. Araştırmacı nefesi kesilmiş halde gözlerini kısıyor ve içinden şu cümle geçiyor. Bu ne böyle? Bu deliliğin ta kendisi. Deneyin böyle bitmesi gerekmiyordu. Eğer bu hikayeyi daha önce duymuşsanız, bunun ünlü Rus uyku deneyine ait olduğunu anlamışsınızdır. Gelin en baştan alalım. Ve sonrasında bu deneyin ardındaki karanlık gerçeği birlikte keşfedelim. 1940'ların sonunda Sovyetler Birliği'ndeki bazı araştırmacılar savaşta kullanılmak üzere yeni bir uyarıcı madde geliştirir. Amaç askerleri uzun süre uyanık tutmaktır. O dönem Almanlar zaten Pervitin adlı güçlü bir metamfetamin kullanıyordu. Amerikalılar ve İngilizler ise Benzedrine adında bir amfetamin veriyordu. Sovyetler daha güçlü, daha dayanıklı bir formül üretmek istiyordu. Ama bunu insanlarda denemeleri gerekiyordu. Denekler mi? Tabii ki savaş esirleri. Ve söz konusu savaş esirleri olunca etik çok da dikkate alınmıyordu. Bu yüzden denek bulmak zor olmadı. Deney alanı hazırlandı. Gazın verildiği, oksijen seviyesi izlenen kapalı bir ortam. 5 kişi bu odada kalacaktı. Yataklar, su ve tuvalet vardı. Ama yatak örtüsü yoktu. Denekler içeride kameralarla izleniyor, mikrofonlarla dinleniyordu. Dışarıyla tek bağlantı kalın bir camdan ibaretti. Deney başladığında ilk 3 gün her şey normaldi. Denekler konuşuyor, şakalaşıyor, gaz etkisini gösteriyordu. Araştırmacılardan biri diğerine şöyle diyordu. Bekle ve gör, dünya bizim geliştirdiğimiz bu şeyi duyunca şoke olacak. Yoldaş Stalin çok memnun kalacak. Deneklere 30 gün boyunca uyanık kalmaları halinde özgür olacakları söylenmişti. Bu onlar için cazip bir teklifti. Ancak 4. gün işin rengi değişmeye başladı. Savaş anılarını anlatıyor, korkunç travmalardan, kabuslardan söz ediyorlardı. 5. gün geldiğinde işler çığırından çıkıyordu. Deneklerde psikotik belirtiler görülmeye başladı. Kendi kendilerine konuşuyor, hayali varlıklarla diyaloğa giriyorlardı. Birbirlerinden şüphelenmeye başladılar. Mikrofonlara fısıldayarak bir takım hikayeler anlatıyorlardı. Araştırmacılar, uykusuzluğun insan zihnini nasıl etkilediğini biliyorlardı. 5 gün sonra halüsinasyonlar başlar. Gerçeklik algısı bozulurdu. Ama bu kadar şiddetli olması beklenmiyordu. Uyarıcı gazın mı, yoksa uykusuzluğun mu? Buna sebep olduğu belli değildi. 9. gün bir denek çığlık atmaya başladı. Delirmiş gibi bağırıyor, odada koşturuyordu. Bağırmaktan sesi kısıldı. Sonunda sadece boğuk mekanik bir ses çıkarabiliyordu. Birkaç gün sonra içeride derin bir sessizlik oldu. Kameralar hiçbirini göstermiyordu. Ama oksijen seviyeleri hala 5 kişinin hayatta olduğunu gösteriyordu. Bu sessizlik daha da tedirgin ediciydi. Araştırmacılar çalışmayı bozmak istemeseler de güvenlik nedeniyle odayı açmaları gerektiğini düşündüler. Intercom'dan şu anons yapıldı. Kapı açılacak. Uzaklaşın ve yere yatın. İtaat etmeyen vurulacak. Kurallara uyarsanız içinizden biri serbest kalacak. Cevap beklenenden çok farklıydı. Artık özgür olmak istemiyoruz. Bu cevap herkesi şoke etti. Araştırmacılar çaresizdi. Odayı açtılar, havalandırmayı çalıştırıp içerideki gazı temizlediler. Ama içeriden yükselen ses, çığlıklar ve daha fazla gaz istiyoruz. 15. gün kapı açıldığında içeride bir kişi ölmüştü. Diğerlerinin hali ise
tarif edilemezdi. Gövdelerini parçalamışlardı. Göğüslerini yararak iç organlarını dışarı çıkarmışlardı. Çalışan damarlar odada sarkıyordu. Organları yerdeydi ve görünüşe göre bunları yemişlerdi. Kendi bedenlerini yiyorlardı. Araştırmacılar bu manzara karşısında dona kaldı. Hemen kapıyı kapattılar. Destek çağırdılar. Askerler geldiğinde durum daha da kötüleşti. Deneklerden biri bir askerin boğazını parçaladı. Bir başka asker testislerini kaybetti. 5 asker hayatını kaybetti. Tanık olanlardan bazıları daha sonra intihar etti. Denekleri sakinleştirmek için morfin verildi. Öyle bir dozdu ki normalde bir beygiri bayıltırdı. Ama işe yaramadı. Denekler hala saldırgandı. Bir tanesi kan kaybından ölüyordu ama hala gaza ihtiyacım var diye bağırıyordu. Kalan 3 kişi bağlandı ve taşındı. Doktorlar iç organlarını yerine koymaya çalıştı. Ancak biri ameliyat sırasında bağlarını koparmaya çalıştı. Anestezi verildiğinde kalbi durdu. Diğer ikisine ise anestezi verilmeden müdahale edildi. Organları dikildi, deri grafikleri uygulandı. Bir denek ameliyat sırasında hemşireye gülümsedi. Hemşire dehşete kapıldı. Denek kalem istedi. Kağıda sadece şunu yazdı: "Kesmeye devam et." Bir diğeri gazı tekrar istediğini söyledi. "Neden?" diye sorulduğunda "Uyanık kalmak için." dedi. Eski bir KGB ajanı ise şöyle dedi: "Onlara gazı tekrar verelim. Tüm sorun yoksunlukta başlıyor. Gaz altındayken sadece biraz paranoyaklar. Bu yönetilebilir." Gaz verildi. EEG cihazı çılgın beyin aktiviteleri gösterdi. Ama birdenbire sessizlik oldu. Bir denek yere yığıldı, ölmüştü. Son denek bir araştırmacıyla birlikte odadaydı. Araştırmacı önce komutanı, sonra deneyi vurdu ve ardından haykırdı: "Seninle burada kalmam. Nesin sen?" Deneyin cevabı ürkütücüydü: "Bizi unuttunuz mu? Biz siziz. Her insanın içinde saklı olan karanlık tarafız. Gece korkarak uykuya dalarken bastırdığınız şeyiz biz." Araştırmacı, adamın göğsüne bir kurşun sıkarak konuşmasını sonlandırdı. "Bu hikayeye inanan çok insan var. Ama gerçek şu ki bu olaylar hiçbir bilimsel kaynakta yer almıyor. İç organlarını çıkarıp hayatta kalmak imkansız. Gaz bağımlılığıyla zombiye dönüşmek daha da saçma." Evet, uyku yoksunluğu ordular tarafından işkence yöntemi olarak kullanıldı. Ama bu hikayede anlatılanlar bilimsel gerçeklikten çok uzak. Gerçek olsaydı önce bilimsel yayınlarda, sonra internette karşımıza çıkardı. Ama bir korku hikayesi olarak başarılı mı? Şüphesiz. Bu tür hikayeler hoşuna gidiyorsa ve devamının gelmesini istiyorsan bana destek olmak için kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutma.